Hepinize selamlar. Sofra TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Doğu Anadolu'nun 100 yıllık lezzetlerinden biri olan keledoş yemeği hazırlıyorum. Hem Hakkari'nin hem Van'ın hem de Ağrı'nın sahip çıktığı bu enfes yemek tabağa geldiğinde adeta tarih kokuyor. Her kaşıkta Anadolu mutfağının gücünü ve sadeliğini hissedersiniz. Yanında servis edilen lavaş ise bu yemeğin tamamlayıcısıdır. Çünkü keledoş sofrada ekmekle anlam kazanır. Bu muhteşem tarifi mutlaka denemenizi tavsiye eder. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Keyifli seyirler. Uygun bir kabın içerisine 2 su bardağı buğdayımızı ilave edelim. 1 su bardağı fasulye, 1 su bardağı nohut, 1 yemek kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Ve üzerine 2 litre soğuk suyumuzu ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerini streç filmle kapatıp ve bir gece bakliyatlarımızı dinlendirelim. Bu arada farklı bir kabın içerisine 1 su bardağı yeşil mercimeğimizi ilave edelim. Üzerine 1 litre soğuk suyumuzu ekleyelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Ardından kapağını kapatıp bir gece dinlendirelim. Bir gece dinlenen bakliyatlarımız harika bir şekilde şişmişler. Hemen şöyle tezgahımıza alalım. 4-5 defa bakliyatlarımızı güzel bir şekilde yıkayıp süzdürelim. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bakliyatlarımızın suyu berraklaşıncaya kadar yıkama işlemine devam edelim. Güzelce yıkamış olduğumuz bakliyatlarımızı uygun bir tenceremize ilave edelim. Daha sonra üzerine 2 litre soğuk suyumuzu ilave edelim. Kapağını kapatıp kaynaması için ocağımıza alalım. Bu arada uygun bir kabın içerisine bir gece dinlendirdiğimiz yeşil mercimeğimizi ilave edelim. Ve üzerine 2 su bardağı da soğuk suyumuzu ekleyelim. Şöyle elimizle mercimeğimizi ovaladığımız zaman kabuğundan ayrılacaktır. Daha sonra tezgahımıza alalım ve şöyle güzel bir şekilde mercimeğimizi yıkayalım. Elimizle ovaladığımız için kabukları bir kenara ayrılacaktır. Gördüğünüz gibi mercimeğin taneleri kalıyor. Bu şekilde yaptığımız zaman hem keledoşumuzun rengi böyle yeşilimsi olmuyor, hem de mercimek helmesini bırakacağı için keledoşun lezzeti daha güzel olacaktır. Ben genelde yeşil mercimek yemeğini de bu şekilde yapıyorum. Bir gece suda dinlendiriyorum. Sabah kalktığım gibi bu şekilde gördüğünüz gibi yapıp yemeğini yaptığınız zaman inanın lezzeti çok daha güzel oluyor. Hem rengi de böyle berrak bir rengi oluyor. Bakın şöyle gerçekten de harika gözüküyor. Uygun bir tencerenin içerisine yıkamış olduğumuz yeşil mercimeğimizi ilave edelim. Ve üzerini geçecek kadar da soğuk suyumuzu ekledikten sonra kapağını kapatıp orta ateşte pişmesi için ocağımıza alalım. Uygun bir tencerenin içerisine 500 gram kemikli dana etimi ilave ediyorum. Tenceremi iyice ısıttım. Sonra kemikli etimi içerisine alıyorum. Etimizi birkaç dakika boyunca karıştırmadan yüksek ısıda mühürleyelim. Bu aşamada etin suyu içinde tutmasını ve lezzetini kapsamasını sağlıyor. Etimiz mühürlenirken hemen şöyle kaynayan bakliyatlarımızı kontrol edelim. Şöyle güzelce karıştıralım.
Ardından pişen yeşil mercimeğimizi de güzelce karıştırdıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alalım. Mühürlenen etimizi şöyle güzelce karıştıralım. Ardından üzerine 1 litre sıcak suyumuzu ilave edip kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye bırakalım. Ara ara karıştırarak etimizi kontrol edelim. Bu arada mercimeğimiz harika bir şekilde pişmiş. Hemen ocaktan alıyorum. Kaynayan bakliyatlarımı da kontrol ediyorum. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dağılmadan harika bir şekilde pişmişler. Hemen şuna da değinmek istiyorum. Bakliyatlarınızı akşamdan suya koyduğunuz zaman mutlaka bir kaşık tuz atın. Ondan sonra üzerine geçecek kadar da soğuk suyunuzu ilave edip bir gece dinlendirdiğiniz zaman bakliyatlarınız piştiği zaman kabuk atmaz ve hemen de dağılmaz. Bakliyatlarımızın altını kapatalım. Daha sonra kaynayan etimizi kontrol edelim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Etimiz gerçekten de çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle kapağını kapatıp ocaktan alıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 500 gram güzel bir şekilde ayıklayıp ve yıkamış olduğum ak pancarımı ilave ediyorum. Üzerine de 2 su bardağı soğuk suyumu ilave edip 5 dakika kaynamaya bırakıyorum. Bu arada yöreden yöreye pancarın ismi değişkenlik gösterebiliyor. Birçok ilimizde ve yöremizde covin olarak da geçiyor. Bazı yerlerde ak pancar olarak geçiyor. Kısacası keledoş pancarı. Şayet keledoş pancarını bulamazsanız bunun yerine ıspanak da kullanabilirsiniz. Haşlanan pancarımızı süzdürüp kenara alalım. Bu arada uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. 10 diş ince ince doğramış olduğumuz sarımsağımızı ve 1 adet tüm olarak soğanımızı ilave edelim. 1-2 dakika karıştırarak pişirmeye bırakalım. Daha sonra haşlanan etimizi ilave edelim. Bu arada değinmek istiyorum. İlla ki keledoşu et eklemek zorunda değilsiniz. Sade bakliyatlarla da yapabilirsiniz. Hatta eskiden sade bakliyatlarla yapılıyordu keledoş. Zaman aşımına uğradığı için sonradan et de ilave ediliyor. Mesela evde et bulunmadığı zaman ben genelde sade bakliyatlarla da keledoşu yapıyorum. O şekilde de çok lezzetli oluyor. İlla et eklemek istiyorsanız keledoşu tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Hatta kanalımda o şekilde de tarif var. Dilerseniz ona da göz gezdirebilirsiniz. Etimizi ekledikten sonra 1-2 dakika kavuralım. Daha sonra üzerine 2 adet soyup ve doğramış olduğumuz patateslerimizi ilave edelim. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp ara ara karıştırarak pişirmeye bırakalım. Daha sonra üzerine haşlamış olduğumuz bakliyatlarımızı ilave edelim. Ardından yeşil mercimeğimizi ilave edelim. Süzdürmüş olduğumuz ak pancarımızı ekleyelim. Son olarak da üzerine 5 adet orta boy eritmiş olduğumuz kurutumuzu ilave edelim. Keledoşun olmazsa olmazıdır kurut. Kurutumuzu bir gece önceden üzerine sıcak su ekleyelim ve dinlendirelim. Bu aşama kurutun yumuşamasını ve aromasını açmasını sağlar. Ertesi gün blenderdan geçirelim ve pürüzsüz bir kıvam aldırtalım. Eğer daha çabuk çözülmesini istiyorsanız beklettiğiniz sudan bir miktar ekleyerek çekmek önemli. Bu şekilde kurut hem daha hızlı erir hem de yemeğin içine homojen şekilde karışır.
Eğer kurut bulamazsanız kurut yerine süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Fakat yoğurt kullandığınız zaman mutlaka içerisine 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısını ilave edin ki yoğurdunuz kesilmesin. Keledoşumuza tuzumuzu da ilave edelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Ardından kapağını kapatalım ve orta ateşte patateslerimiz yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakalım. Kaynayan keledoşumuzu şöyle güzelce karıştıralım. Mutfağa o kadar güzel bir koku sarmış ki inanın bu kokuyu hissetmenizi çok isterdim. Ben sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten de harika bir kıvamı oldu. Keledoşumuz harika bir şekilde pişmiş. Kapağını kapattıktan sonra şöyle kenara alalım ki keledoşumuz dinlensin. Bu arada biz de üzeri için sosunu hazırlamaya geçelim. Uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımız eridikten sonra üzerine yarım yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar güzel bir şekilde kavuralım. Daha sonra üzerine 200 gram dana kavurmamızı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da toz biberimizi ilave edelim. Şöyle 1-2 dakika karıştırdıktan sonra ocaktan alalım. Keledoşumuz artık servise hazır. Uzun süre ağır ağır pişen bu yemek şimdi gerçek kıvamına ulaştı. Kepçe ile servis tabağına alırken akışına dikkat edelim. Keledoşta ideal kıvam kepçeden yavaşça akan ve tabağa oturan kıvamdır. Her kepçede etin lif lif ayrıldığını, bakliyatın diri ama yumuşak kaldığını ve kurutun yemeğin içine tamamen karıştığını görmek mümkün. Bu yemek keskin değil, dengeli bir aromaya sahiptir. İştah açar, yormaz. Çünkü keledoş aceleye gelmeyen bir mutfak geleneğidir. Servis tabağımız hazır. Yanına taze lavaş alıyoruz ve bu lezzette olması gerektiği gibi tamamlıyoruz. Şöyle üzerine de bolca tereyağımızı gezdirelim. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Gerçekten de efsane bir lezzet. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu tarif ile tanıdıysanız farklı tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.